Arkadaşlar bugün de yemeğimiz pratik bir yemek olsun. Herkesin yapabileceği şekilde olsun. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Bugün size en ucuz malzemeden en güzel yemek nasıl yapılır onu göstereceğim. Şu görmüş olduğunuz biberleri pazarda beğenip de alan yok. Renginden dolayı almıyorlar, küçük diye almıyorlar. Aslında bundan çok lezzetli, güzel bir yemek olur. Bir de bu yemeği çekmemin amacı, geçenlerde takipçi arkadaşlardan biri demiş ki usta işte çocuğum üniversitede okuyor, basit bir şeyler çek, ağır zor yemekler çekme demiş. Normal biberlere göre 1/10 olarak hesaplayın. O kadar ucuz biber. Daha önce de dediğim gibi renginden ya da şeklinden biberi tercih etmiyorlar. Aslında tercih etmenizde fayda var. Ocağa girdiği zaman hepsi aynı olur. Önce biberlerin hepsini bir ayıtlayalım. Tabi bunu yaparken de elinizde hangi biber varsa ondan yapabilirsiniz. Biberler biraz iri olacak. Fazla ufak doğramayın. Yerken ekmeğe gelsin. Biberlerimiz hazır. Hemen onu şöyle kenara alıyoruz. Domatesleri de göstereyim. Domatesler de pazarın en ucuz domatesi. Görüyor musunuz? Şurada hafiften bir siyahlık var, eziklik var. Eğer domatesler şey olsaydı, diri olsaydı ne yapacaktık? Domatesleri soyacaktık. Domatesler çok yumuşak olduğundan dolayı domatesleri soymayacağız. Domatesleri de ufak ufak doğruyoruz. Şöyle göstereyim. Hafiften bir ezilmişlik var. Oraya alıyorum. Şurada hafif bir eziklik vardı. Onu da alalım. Hangi pazar diye soracak olursanız arkadaşlar. Mamak'ta. Pazartesi pazarı. Domatesimiz de hazır. Bunu ayrı bir kaba alacağız. Bu daha sonra bizim kızartmamızı sulandıracak. Bunu ister tavuklu ister tavuksuz yapabilirsiniz. Bu da tavuğun iç kısmı. Parmak tavuk olarak geçiyor. Şerit tavuk olarak geçiyor. Çok ismi var bunun. Hemen şöyle bir göstereyim. Ne kadar öğrenci yemeği, bekar yemeği de desek akşama kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Kesinlikle mahcup düşmezsiniz. 150 gram civarında tavuğumuz var. Ocağın başına geçiyoruz. Ocağımızın altını yaktık. 4 yemek kaşığı civarında bir yağ boşaltıyoruz. Yağı biraz az veriyorum. Biraz sonra yağ takviyesi yapacağım. Önce yağımız biraz ısınsın. Yağımız ısınmaya başladı. Çok fazla değil, hafiften ısındı. Hemen tavukları atıyorum. Ocağım yüksek ateşte. Tavukları attığım gibi bir kapak kapatıyorum. Arkadaşlar kapak kapatmamdaki tek sebep yağ sağa sola sıçramasın. Ocağı mutfağa batırmasın. Başka hiçbir amacı yok. Arkadaşlar yüksek ateşten kapağı kapattık. Orta ateşe alıyoruz. Şöyle bir sallayın. İçindeki suyun bir gitmesi lazım. Tavuktaki suyun bir gitmesi lazım. Eğer bu aşamada kapağı açarsak içindeki suyu gitmezse her tarafı batırır. Biraz bekleyeceğiz. Orta ateşte içindeki suyun tamamını çekecek. Arkadaşlar bir daha göstereyim. Şöyle bir salladım. Kapağı açmadan. Ondan sonra ortalama 1 dakika beklettim. Biberi hazırlıyoruz. Sağa sola sıçramasına izin vermeyeceğiz. Hemen kapağı açıyoruz. Görüyor musunuz? Tavuklarımız hemen 2 dakika içerisinde nar gibi oldu. Biberi atıyoruz. Biberi attıktan sonra kapağı kapatıyoruz. Ocağımızın altını göstereyim. Biraz daha kısıyorum. Sebebi de yüksek ateşte olmasın. Biber suyunu bıraksın. Bir yumuşasın. Ondan sonra kızartırız. Arkadaşlar ortalama 3 dakika geçti. Ben bunu bir kere daha karıştırdım. Şöyle renginden de belli olur. Görüyor musunuz? Biberler kızarmaya başladı. Karamelize olmaya başladı. Buna başlarken ben demiştim ki yağ ihtiyacımız olursa katarız demiştim. Yağ ihtiyacımız olmadı. Sebebi de kapak kullandığımızdan dolayı kapak sürekli buharlandırdığı için
Ekstradan bir yağ ihtiyacımız olmadı. Bunu biraz daha yumuşatacağız. Ondan sonra domatesini ilave edeceğiz. Arkadaşlar önce şöyle ocağın altını bir göstereyim. Şimdi birazdan domatesleri katacağız. Domatesi katacağımız için ne yapıyoruz? Ocağın altını biraz daha düşürüyoruz. Görüyor musunuz arkadaşlar? Biberler içinde iyice yumuşadı. Bu aşamada domatesleri katıyoruz. Tekrar kapağı kapatıyoruz. Kısık ateşte şöyle gösterelim. Domatesler suyunu bırakacak. İçinde eriyecek. Yemeğe güzel bir lezzet verecek. Şöyle bir kere sallıyoruz. Sebebi de altta kalanlar üste çıksın. Yemeğin hepsi birbirine bir özleşsin. Tekrar kapağı kapatıyoruz. Arkadaşlar bunu bir kere daha karıştırdım ben. Ortalama 5-6 dakika geçti. Şöyle bir gösterelim. Görüyor musunuz? Domatesler içinde eridi. Çok fazla karıştırmıyoruz. Tercihen içine acı seviyorsanız pul biber katabilirsiniz. Ben şöyle bir çay kaşığı civarında kattım. Bunda hiçbir şekilde baharat kullanmayacağız. Sebebi de domates biberin baharat önüne geçmesin. Size güzel bir domatesli, biberli, tavuklu kızartma yaptım. Yeteri kadar tuz atıyoruz. Şöyle bir sallıyoruz. Kapağı kapatıyoruz. Altını kapatıyoruz. Bunu ortalama 2-3 dakika bir dinlendireceğiz. Arkadaşlar her yaptığım yemeğe ağzım sulanıyor. Bugünkü yaptığım yemeğe de aynısı oldu. Şöyle bir gösterelim. Görüyor musunuz? Yemek çiçek gibi oldu. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir yemek. Bunun yanına şöyle güzel bir çay yapın. Ya da ayran yapın. Efsane lezzet. Bunun yanında ne yenir arkadaşlar? Ev yufkası varsa şöyle ev yufkasıyla biberinden, tavuğundan da şöyle bir alacağım. Bir de bastıracağım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu yemek yenmez mi? Sayfamda 1500'ün üzerinde yemek tarifi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'in mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.